Birbirinden güzel binlerce gümüş ürünü dünyanın her yerine ulaştıran sırlısepet.com sunar. Peki mayın nasıl imha ediliyor? En önde gidiyorum. Mayın buldum. Mayına basan kişi duman olur, ölür. Durduk. Dedim komutanım burada bir sıkıntı var. Adam uzaktan kumandayla bombayı patlatacak. Size yaklaşan bir terörist grubu var dediler. 2 el ateş. Tabanca ateş. Bu şehit vermiştik Plümlü bölgesinde. Hataylı Hüseyin gözü büyük. Eziyet çekiyor. Kucaklayıp omzuma attım. İç kanamadan dolayı pof diye her tarafım kan oldu böyle. Hüseyin'i götürürken eks olduğunu ben hissettim. Helikoptere götürdüm, dedim Hüseyin eks oldu. Terörist yatağına girdik. Artık herkes birbirinden hakkını helal et diyor. Üstümüzden mermiler su döker gibi geçiyordu. Ben abimi aradım. Abi tek kelime kullanacağım. Hakkını helal et. Türkler teslim olmaz. Komando teslim olmaz. Teröristleri de her zaman korkar. Onlar herhangi bir komandoyu görmek istemez. Öleceğini bilir. Komandonun kendisini öldüreceğini bilir. Vatan olmazsa aile olmaz. Sevgi olmaz. Aşk olmaz. Hiçbir şey olmaz derdi. Yer altında kalmaya devam edin. Evet efendim, yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecek. Kutsal bir yerdeyiz. Birincisi bir mezarlıktayız şu anda. Bir mezarlığın amiri ile, ama çok farklı bir amirle yüzleşiyoruz. Esasında bugünkü yüzleşmemizin adı şöyle: Komando Özel Harekat. Yani komando özel harekatken kendisini nefsi terbiye etmek adına bir mezarlığa getirmiş ve kendisini kefenletip yıkatmak isteyen bir komando özel harekatçıyla, aynı zamanda cenaze işleri amiriyle birlikteyiz. www.sırlısepet.com'un katkılarıyla videomuz başlıyor. Amirim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyabilir miyiz sizleri? Ben Muhammed. Adana'da yetiştik, büyüdük, doğduk. Hayatımızı burada başladık. Sonrasında askeriye, ziyadesinde üniversite. Döndük dolaştık. Vatan için hizmet etme görevi başladı. Peki alanınız tam olarak neydi? Komando Özel Harekat. Komando özel harekatçı olmaya nasıl karar verdiniz? Babam her zaman şunu söylerdi: her şeyden önce vatan. Her şeyden önce vatan. Vatan olmazsa aile olmaz, sevgi olmaz, aşk olmaz, hiçbir şey olmaz derdi. Hep askeriyedeki yaşadığı anılarını aşılardı. Nasıl başlarsan o şekilde gidersin derdi. Vatanı seversen o şekilde ilerlersin. Vatan için savaşmak istersen o şekilde ilerlersin derdi. Kafamda çok farklı bir şey oluştu. Bir de bunu seçmemin sebebi babamı mutlu etmek. Burası hepimizin merak ettiği bir konu. Aslında birçok söylenti olan da bir konu. Yani kimisi sizler hakkında eğitimleriniz konusunda onca şey söylerken kimisi de sanki kolay bir şeymiş gibi anlatıyor. Bir komando özel harekatçının ağzından duymak istiyoruz. Bize komando özel harekat nasıl yetişir? Eğitimleri nasıldır? Bahsedebilir misin? 86 metre yükseklikteki kayadan halatla iniyorduk. Ondan sonra düz duvara tırmanır gibi kayalıklara çıkıyorduk. 2 halatla derenin üstünden geçiyorduk. Göle atılıyorduk. Elimiz kolumuz bağlı. Maksat kendimizi kurtarabilir miyiz? O zorluktan çıkabilir miyiz? Aşabilir miyiz? Kapalı alanda kalma eğitimi alıyorduk. Tabutun içine giriyorduk. Üstüne toprak atıyorlar. O şekilde. Aç, susuz, arazide geziyorsun. Arazideki olan her şeyle hayatını idame edebilir misin? Onu öğreniyorduk. Ama gel gör ki bunları yaptığın zaman gerçekten bunlar hayatta var. Hayatını idame edebiliyorsun. Zor olduğunu biliyorsun ama kolaylaştırıyorsun. İsteyerek yaptığın için. Gibi arazide nasıl yürünür? Dik araziler, dağlık araziler. Kimi insanın bakıp da ya buraya hayvan bile çıkmaz diye düşünen insanlar orada birilerinin, askerin, komando özel harekatın orada olduğunu düşünemiyor. Ama orada bir kesinlikle komando özel hareket oluyor. Zor ama güzel. Ellerin bağlı bir şekilde göle atma konusunu konuştuk az evvel. Öyle bir şey söyledin. Ellerin bağlı bir şekilde gerçekten göle mi atılıyordunuz? Evet. Oradan bir şekilde sağ salim en yakın kıyıya çıkıyordun. Bu seni gitmiş olduğun arazideki dereler, göller, sulak arazilerde ağır yüklerle beraber nasıl kendini kurtarabileceksin? Nasıl çıkabileceksin o zorluğun? Onu öğretiyor. Onu gösteriyor. Peki en zorlandığın eğitim anı hangisiydi? Komandoya zor yok. Komando her şeyi yapar. Ama böyle işte karşılaştığın an işte bu beni çok zorladı diyebileceğin bir şey var mı? Derenin üstünden ağaçları kullanarak köprü şeklinde kullanıyorduk, geçiyorduk. İnce bir dal bir şekilde o dalın üstünden geçeceksin. Kesinlikle geçmek gerekiyor karşıya. Ben dalların üstünden geçmeyi biraz zor buluyordum. Diğerleri hepsi kolay geliyordu mesela.
Ellerin bağlı bir şekilde suya atıldığında o sudan nasıl çıkıyorsun? Almış olduğumuz eğitimler, nefes kontrolleri, nefesini nasıl kullanabilme hepsini öğreniyorsun. Ona göre hareket ediyorsun. Bir de inanıyorsun. İşte komandonun özelliğinden birisi. İnanıyorsun, inat ediyorsun, yapıyorsun. Şimdi kollarımızı bağlarlar, ayaklarımızı bağlarlar. Zaten çok açık olmasına gerek yok. Ayağını çırparaktan bir şekilde çıkıyorsun. İnanıyorsun, ben bunu yaparım diyorsun. Çünkü ben komandoyum. Ben bunun eğitimini aldım. Bir şekilde çıkıyorsun. Yani nefes kontrolü yaparak aslında Kesinlikle. uzun süre kalmak zorundasın suyun altında. Evet. Çünkü o ilk altındığında o hengamede biraz bocalıyorsun. Ama diyorsun ki ben bunun eğitimini aldım. Bunu bu şekilde yapacağım. Ben komandoyum. Kendini toparlıyorsun. Disipline veriyorsun kendini. O şekilde çıkıyorsun. Kaç dakika kalabilirsin suyun altında? Tam ölçmedik ama gerektiğinde zor şartlara kadar. Yani zor sınıra kadar kalabilirsin. Senin sınırın mesela 5 dakika mı? Onun bir üst sınırı vardır komandoda. 2,5-3 dakika kaldığımız oldu. Duruma göre değişiyor. Önemli olan durum. 86 metre yükseklikte bir yere tırmanırken veya inerken ne hissediyordun? İlk önce basit bir şey hissediyorsun. Ama geliyor ki oraya çıkarken zorun nasıl olduğunu ve yapabileceğini hissediyorsun. O 86 metreye çıktığında ilk önce dizlerin titriyor. Ayıp söylemesi altına kaçıran bile oluyor. Önemli olan oradan aşağı doğru salınmaya başladıktan sonra. Bir defa salındın mı veya oraya çıktın mı her şey bitiyor. İniyorsun, ben yapabilirim. Demek ki benim özelliğim var. Bu içimde var. Tekrardan zevkle yapıyorsun. Peki başka bir eğitim var mıydı? Kapalı alanda kalma. Mesela nasıldı kapalı alanda kalmak? Mezara defnedilir gibi tabutun içine giriyorsun. Kapağını kapatıyorlar. Toprağı üstüne atıyorlar. Belli bir süre. Temsilen 10-15 dakika. Bu eğitimi biz aldık. Kapalı alanda kalırken uyuyacaksın. Ne kadar çok hareket edersen, hararet edersen oradaki oksijeni bitirirsin. Ölürsün. Ama nefes kontrolünü yaparsan sağlıklı bir şekilde öleceksen ölürsün. Çıkacaksan çıkarsın. Ama onu minimum şekilde kullana zamanı uzatıyorsun. Uyuduğun zaman insan minimum şekilde kullanır nefesi, havayı. Orada kalma zamanında uzar. Yani uyuduğun zaman aşağı yukarı 15 dakika kalabiliyorsun altında. Belki daha fazla. Biz o zaman 15 dakikalık eğitim gördük. Sıkıntısız bir şekilde çıktık. Bizden önce deneyenler demek ki tecrübe etmişler. Zamanı ona göre değerlendirmişler. Belki daha fazla kalan da var. O zaman da ya duruma göre daha da fazla kalabilirsin. Peki psikolojik baskıya çok maruz kaldın mı? Evet, kaldık. Neler yapıyorlardı mesela psikolojik olarak? Arazi eğitiminde silahsız bir şekilde araziye çıktık. Karşı güç dediğimiz bir ekip vardı. Ulaşmamız gereken yere kadar engeller vardı. Bunun içinde görevli arkadaşlar vardı. Yakalıyordu, dövüyordu, bağlıyorlardı. Bir şekilde yani senin sabrını, dirayetini, direncini denemek için bir şekilde bazı şeyler deniyorlardı. Dövüyorlardı. Eziyet tarzı yaklaşımlar yapıyorlardı. Benim kafamı ayıp bir söylemesi inek bokuna sokmuşlardı. Dövdüler, ıslattılar. Bana dediler sen ne geziyorsun? Ben dedim çobanım. Bu arada ikna kabiliyetini de geliştirmen gerekiyor. Dediler sen ne geziyorsun arazide? Ben dedim çobanım. Silah ne geziyor sende? Ayı var, kurt var. Tekrar sordular, dövdüler. 3-4 defa bu şekilde sordular, dövdüler. Kafamı inek bokuna soktular. Orada biz psikolojik gücümüzü dik tuttuk, dirayetli tuttuk. Saldılar. Bazı arkadaşlarımızı daha da çok hırpaladılar. Bu şekilde. Onlar da asker değil mi? Onlar da asker. Eğitimi veren askerlerden. Onlar sizi bekliyor. Siz gittiğinizde Araziye dağılıyorlar. Bizi yakalamaya çalışıyorlar. Bizim psikolojik hemen teslim olmama eğitimi diyorum ben ona kendim olarak. Hemen teslim olmuyoruz tabii. mesela sana işte bu işi bırak git, bu işi yapma gibi telkinlerde bulundular mı? Kesinlikle. Sen bu işi yapamazsın. Kız gibisin. Senin tipinden belli gibi. Ya da Sivritepe'yi görüyor musun? Her gün oraya çıkacaksın. Bu eğitimlerde her gün çamura vereneceksin. Seni dövecekler. Çok sıkıntı çekeceksin. Yük taşıyacaksın günlerce. Aç kalacaksın. Sakatlanacaksın. Yorulacaksın gibi telkinlerde bulunuyorlardı. Ama komando eğitiminin zor olduğunu biliyorduk. Komando olmanın farklılığını da biliyorduk. Onun için başardık. İnanmak. Eğitimlerde hiç vahşi hayvan yediğiniz oldu mu? Öyle bir eğitimimiz var ama ben yemedim. Ben otları tercih ettim. İstesek yerdik, yakaladık. Kaplumbağa yakaladık. Ya kurbağanın arka bacaklarının yendiğini biliyorum. Yiyen arkadaşım oldu. Ben yemedim. Yılan yiyenler de olmuş zamanında ki buna da şahit olan arkadaşlarımız da var. Ben de gördüm kestiğini, parçaladığını ama yediğini görmedim. Yiyen oldu ama ben yemedim. Sizce özel harekatçı nedir? Disiplindir, terbiyedir, inanmaktır, dik durmaktır. Vatanını her şekilde namusu, ailesi yerine koyan kişidir. Karşısında zor olmayan bir kişidir. Çeliktir. Peki ilk nerede görev yapmaya başladınız? Tunceli 4 Komando Tugay. Nasıldı ilk görev anları? İlk görev anlarımız çok heyecanlıydı. Ben ilk göreve gittiğimde 62 kiloydum. Taşıdığım kilo 53 kiloydu. İlk görev olarak dedektör, mayın dedektörü kullandım.
mayın arıyorduk. Mayının ucundaki toplu iğnenin tabiri caizse kıçındaki o tümsek yer gibi demir parçasının sesini dinliyorduk biz. İnce bir tiz. Onu arıyorduk. Mayına ulaştıran manyetik oydu. İlk operasyonumda mayın buldum. O çok mutluluk vericiydi. O kadar aldığım eğitimin işe yaradığını, beni yetiştirdiğini, pişirdiğini anladım. Ama çok yorucuydu. Tam 7 gün arazide gezdik. Kulaklarım hala çınlıyor. O mayınların patlamasından, o ince tiz seslerinden. Ondan sonra çınlamaya alıştık. Yani o sesleri tanımaya başladım. İlk operasyonumdaki yaşadığım haz sadece komandonun çok farklı bir şey olduğunu, yani her şeyi yapabileceğini, en ufak sesten bile kendisine zarar gelecek şeyi ayırt edebilecek özelliğini öğrendim. Siz mayın imha ediyorsunuz değil mi? Mayın bulmak imha. Peki mayın nasıl imha ediliyor? Bulduğun mayını münasip bir yere getirirsin. TNT, C4 gibi patlayıcı maddeleri yerleştirirsin yanına. Saniyeli fitil olur. Belli bir metraja. Ona göre dizersin, yerleştirirsin, yakarsın. Güzel bir görüntü sergiler. Ses dalgası sergiler. Bu şekilde imhasını gerçekleştiriyorduk. Ayağını mayına basan birisinin ayağının altındaki mayını imha edebilir misiniz? O filmlerde olur. Mayına basan kişi duman olur, ölür, parçalanır. O eski tip mayınlar, hazır mayınlar. Ama şu an teröristlerin yapmış olduğu EYP, el yapımı patlayıcı, pillerle. Ondan sonra her türlü şeyi kullanabilirler. Çivi, cam, teneke, gübrenin üstüne mazot döküyorlar. TNT'yi katıyorlar veya C4 her neyse patlayıcı katıyorlar. O şekilde etrafına parça tesir yapacak her şeyi, taş sıkıştırıyorlar. O şekilde pillerle de besliyorlar. Mayın yapıyorlar. Basma düzenek var. Uzaktan kumanda var. Senin tamamlayabileceğin düzenek var. Lazerli. O şekilde. Gibi. Mesela lazer dediğimiz ne? İki kaya arasında göz var. İki kaya arasında iki lazer var göz. Birbirini karşılayan. O ara sen geçtiğinde birbirini ateşliyor. Saniyeli fitil ateşleme sistemiyle ya da direkt ateşleme sistemiyle. Sen o an geçtiğin zaman patlıyor. Peki mayın gerçekten hiçbir şekilde imha edilemez mi? El yapımı patlayıcı zor. Çok zor. Hazır mayınlar zaten onların geneli üstüne bastığın zaman olan mayınlar. Çünkü yaşadığımız olaylardan esinlenerek bunu söylüyorum. Ama EYP'nin kaçışı yok. El bombasını adam tuzaklıyor. Yanlış bir hareketinde fünyeyi çektikten sonra zaten patlıyor gibi. Peki şu ana kadar hiç ayağını mayına basmış birisinin altındaki mayını imha ettin mi? Hayır. Üstünde kablosu kopuk olan, üstünde 3 gün yatan arkadaşım vardı arazide. Ama neyse ki kablosu kopmuş. Ya da bir yabani hayvan bir şey sanmış. O pili etrafını bantla sarıyorlar. Onu kokluyor. Kokusu yabancı olduğu için oynarken banttan pil çıkıyor. Ya da kablosu çıkıyor. O şekilde birkaç defa denk geldi. İki kayanın arasında mecbur yani o yola basacağım bir yerde vardı mayın. Arkadaş tam ucuna bastı. Tam üstüne basmadı. O şekilde vardı. Bizim arkadaşımız, hatta arkadaşım demeyeyim, bölük komutanımız üstüne oturdu ama gel gör ki ateşleme fitili çıkan bir mayındı. O şekilde oldu. Birkaç böyle şeylerimiz var sıkıntılı ama Rabbim koruyor. Şüphesiz. Rabbim koruyor. Rabbimin desteği. Mesela komutanınızın üstüne oturduğunu nasıl imha ettiniz? Zaten ateşleme fitili yerinden çıkmıştı. Kalktık, tedbirimizi aldık, uzaklaştırdık. O fitili ek yaparak uzaklaştırdık. Yani uzattık, TNT'ye bağladık. Fitil ateşledik. O şekilde imhasını gerçekleştirdik. Peki el bombasını imha edebilir misiniz? El bombasının fünyesi var. Basit. Fünyesini çekersin. Maşası var. Maşasını sağlam tutarsın veya fünyesini çekmezsin. Vidalı bir şekilde fitili var. Onu sökersin. Barutunu dökersin. O şekilde iptal olur. Peki hiç çatışma sırasında sana atılan bir el bombasını imha ettiğin oldu mu? Atılan değil, bulduğumuz el bombasını imha ettik. Hatta bizatihi ben. O şekilde, yani şöyle bir şey söyleyeyim. Pimi yani milim tutuyordu. Milim. O da Rabbimden yani. En ufak şeyde zaten ben maşayı tuttum. Pimi attı. Ya, bizden önceki bir çatışmada tam pimin oraya gelmiş. Ben tuttum, maşayı tuttum direkt. Pim attı. Bantladık. Yani bir şekilde sabitledik onu. Arazideyken her şeyi kullanabiliyorsun. Her şeyi düşünüyorsun. Onu bir şekilde yapıyorsun. Fünyesini çıkardık. Barutunu döktük. O şekilde imha yaptık. Zaten maşayı bıraktın mı çat diye bir ses geliyor. Zaten önemli olan da ateş o. Sonra patlama gerçekleşiyor. Evet. Peki uzaktan kumandalı bombaları nasıl imha ediyorsunuz? Genellikle bulduğumuz şeyleri fazla zorlaştırmıyorduk. Saniyeli fitil kullanıyorduk. Bu şekilde imhasını gerçekleştiriyorduk. Ateşleme sistemiyle yapıyorduk. Mesela kabloyu uzatıyorduk. Pilleri değiriyorduk. Uzaktan bir şekilde imha alıyorduk. Pili de çok kullanmamız gerekiyordu. Terörist tarafından kontrolü olan uzaktan kumandalı bombanın yanında bulundun mu? Bulundum. Tunceli Çiçekli bölgesinde. En önde gidiyorum. Yine dedektörcüyüm. Ama araziyi takip ediyoruz. Komando araziyi takip etmezse hayatta kalamaz. Arazideki terslikler insanı kurtarır. En önde gidiyorum. Bir tane ağaçta küçük bir boya.
Onun 1 metre ilerisinde bir poşet bağlı. Tamam, ağaç bizim tam önümüzde değil ama tam bir hizaya denk geliyor. Neyse dur dedik. Durduk. Dedim komutanım burada bir sıkıntı var. Nasıl Muhammed dedi. Ağaçta bir boya var dedim. 2 metre ilerisinde bir poşet bağlı. Arazi, poşet beyaz. Böyle sabaha karşı ya onu görebiliyorsun. Yavaş yavaş insanların yüzünü seçebiliyorsun o havada yani. Poşeti gördük. Boya da siyah. Siyah demişim. Nasıl diyeyim, koyu bir renkte ama fark ediliyor. Ağacın üstünde fark ediliyor. Sağa baktık, sola baktık. Çaprazına baktık. Çaprazında yine bir poşet bağlı. Yani o iki poşet arasına geldiğimizde adam uzaktan kumandayla bombayı patlatacak. Farkına vardık. Bir telaşla geri çekildik. Neyse ki bir 8-9 metre geri çekildiğimizde münasip bir yerler var. Tam atladık. Adam farkına vardı, patlattı ama Allah'a bir şükür bize bir şey olmadı. Bu şekilde arkadaşlarımızın, komutanımın, benim dikkatimizde Allah'a bir şükür bir sıkıntı olmadı. İlk çatışma anında ne hissettin? Zurnanın zırt dediği yer. İlk önce bir elin titriyor. Panikliyorsun. Ben ne yapacağım? Ya bu çatışma anında düşünce olarak şunu söyleyeyim. İnsan kendisini düşünmüyor. Evliyse eşini, çocuklarını, her şeyden önce annesini düşünüyor, çocuklarını düşünüyor. Annesini ve çocuklarını. Ondan sonra illaki eşini de düşünüyor, onu da söyleyeyim. Yani panikliyorsun. Ben ne yapacağım? İnsan canı almak kolay değil. Ne olursa olsun. Diyorsun ki ben can almazsam benim canımı alırlar. Basıyorsun tetiğe. Ondan sonra ardı geliyor derken alışıyorsun. Ondan sonra terörist gibi düşünüyorsun. Görülmeden görmeyi, öldürülmeden öldürmeyi terörist gibi düşünüyorsun. O şekilde hareket ediyorsun. En uzun görev ne kadar sürdü? 17 gün oldu bir. 9 gün oldu, şehit vermiştik. Plümlü bölgesinde. Hataylı Hüseyin Gözübüyük. 2010 Ağustos. Labirent gibi bir bölgeydi. Temas aramasındayız. Ama terörist kaçacak yeri yok. Ben astsubayla birlikte ben girdim. Astsubayım çok itina dikkatli bir şekilde arkamda durdu yani şöyle söyleyeyim. Emniyetimi aldı. Ben girdim. Terörist o şekilde öyle bir şekilde saklanmış ki göremedik. Göremedim yani. Diğer arkadaşlar girdi ya da farklı bir yere gitti. Bilemiyorum artık. Labirentti yani bulunduğumuz yer. Hüseyin kayanın üstünde komutanım yoruldum dedi. Dedim Hüseyin az sabır. 2 el ateş. Tabanca ateş. Tabii o ara biz dikkat edin yatın falan. Zaten arkadaşı vuramamış. Tabancanın mermisi el bombanın fünyesine giriyor. Oradan içeri giriyor. Çelik mermi bütün organları patlatıyor. Yığıldı kardeşim. 45 günlük evli ve ilk görevi. O şekilde zaten şehit oldu kardeşimiz. Kucağıma aldım. Götüremiyoruz. Tam böbreğin üst tarafından hareket ettiği yer olduğu için hareket ettikçe delik büyüyor. Fılarımı çıkardım. Onun yarasını kapattık. Babam her zaman şey derdi. Elin ekmeği kanla yoğrulmuştur derdi. Ben anlamazdım. Hüseyin baktım eziyet çekiyor. Kucaklayıp omzuma attım. İç kanamadan dolayı pof diye her tarafım kan oldu böyle. Hüseyin'i götürürken eks olduğunu ben hissettim. Helikoptere götürdüm dedim Hüseyin eks oldu. Sonra elime yüzüme baktım her tarafım kan. Babamın dediği laf. Elin ekmeği kanla yoğrulmuş. Ondan sonra o aklıma geldi. Sonra gittik. Görevimize devam ettik. 9 gün sonra teröristi imha ettik zaten. Ama o terörist Hüseyin şehit oldu. Yani o teröristin ölmesi Hüseyin'i bize getirmedi. Ama bazı kardeşlerimizin şehit olmasına engel olduk yani. Başkalarına zarar vermesin diye bu şekilde. Temasa girdiğinde teröristlerde bir gariplik fark ettin mi? Oldu. Terörist her zaman korkuyor. Bizim tek korkumuz onları imha edememe, vatanımıza hizmet edememe olur bizde. Askerlerimizde, polislerimizde, özel harekatımızda tek korku. Biz vatanımıza hizmet edemeyiz diye serzeriş eder kendisine. Hepsi. Yani teröristleri de her zaman korkar. Onlar herhangi bir komandoyu görmek istemez. Öleceğini bilir. Komandonun kendisini öldüreceğini bilir. Bizim hissimiz bu olur. Biz vatanımıza hizmet etmek için tek şeyimiz bu olur. Yakalamış olduğunuz teröristlerdeki böyle baktığınızda, sorduğunuzda nereden gelmiş, ne için dağa çıkmış öğrendiğiniz oluyor mu? Oluyor. Araştırmasını yapıyoruz hemen. Tunceli'de bir tane terörist yakaladık. Bir bayan. İzmirli. Annesi babası doktor ve üniversite okuyor. Soruyoruz. Sen neden buradasın? Ezbere konuşmuş olduğu bir laf var. Bizim savaşımız var. Soruyoruz. Kürtçe biliyor musun? Yok. Zazaca biliyor musun? Yok. Başka bir dil biliyor musun? Tek sadece bunu söylüyor. Bu arada her terörist Kürt değil. Her Kürt de terörist değil. Bunu da unutmamak lazım. Terörist farklı bir şey. Dış güçlerin getirmiş, göndermiş, yüklemiş olduğu şeydir. Bu kız sadece annesinin, babasının, etrafının ilgisizliğinden, sevgisinden yoksun kalmış. Bunu da kullanılmış bir insan. Onun dışında böyle garip birisi hiç oldu mu şu ana kadar? Yani garip bir insan böyle mesela. Var. Çok değişik. İnsana benzemeyen yani nasıl diyeyim? Öyle bir çirkin, kötü, pis. Zaten arazide olan teröristlerin hemen hepsi pistir. Bakımsızdır, kötüdür. Vatana zaten dini yani kabul etmeyen, vatanı kabul etmeyen insan kötüdür, pistir. Hiç unutmadığınız bir görev yaşadınız mı? Var özellikle. Birkaç tane var ama bir tanesini anlatmak istiyorum. 9 kişiyiz arazide. Herkes dağıldı. Emniyet tepesine çıktık.
sabaha karşı. Ben termal kullandığım için ben gece uyumazdım. Uyuyamazdım. Gündüzde böyle 2 saat, 3 saat kestirirsin kontrollü bir şekilde. Telsizden bir haber geldi. Diğer yani aramızda bir kilometre veya bir 800 metre ilerideki timle aramızda bir muhabbet geçti. Şu an size yaklaşan bir terörist grubu var dediler. Ben de dedim ki şu an herkes uyuyor. Ki şöyle söyleyeyim, bir gecede 38 kilometre yol yürümüşüz. Dağlık alanda. Yağmurda püsem püsem atıyor. Çamur. Kayıyorsun. 3 adım atıyorsun, 5 adım kayıyorsun. O şekilde tepelerden geçiyoruz. Rabbimin desteğiyle bir şekilde gidiyoruz. Yani çoğu yer düz alan, düz yolda ama bir şekilde dağlık alanlarda geçtik. Çok zordu. Arkadaş dedi ki telsizden, terörist grubu neredeyse sizin aranızdan geçecek. Herkes uyuyor. Tek ben uyanığım. Belki arkadaşlar da uyanık, bilmiyorum. Rabbimden ben en uçtaydım, tektim. Bir tane kuş geldi. Ya diyebilirim sana 3 metre yüksekliğinde bir kanadı açı 10 metre. Bir rüzgar böyle. Ben öyle bir yerdeydim ki sadece bir metre 20 santim gibi bir aralık var iki kaya arasında. Bir tane kuş böyle bir rüzgar iniyor, böyle bir tufan. Ya ağaçlar çatır çatır dallar kırılıyor yani inerken. Geldi o araya girdi. O araya girdi. Ben de arazide genellikle kitap okumayı severim. Elif Bağ diye hocaya gittiğimiz zamanlardaki kitap vardı. Ben de oradan tekrar okuyordum duaları. Kuş geldi. Ya kuşu tutmaya çalışıyorum. Ya zaten çok büyük tutamam ama elimi kaldırıyorum. Pençesi zaten diyebilirim sana yarım metre. Kafasını döndürüyor, bakıyor falan. Arkadaş telsizden diyor, Muhammed aranızdan terörist grubu geçiyor diyor. Ben sessiz bir şekilde. Kuş kanadını açıyor. Kafasını döndürüyor. Arkadaş tekrar diyor 10 dakika sonra, Muhammed terörist bize yaklaşıyor. Kuş bir kalktı, tekrardan geri gitti. Önü bana doğru geri uçuyor. Ama yıkılıyor ortalık. Neyse kuş gitti. Gözden kayboldu. Bir anda ben arkadaşa dedim ki ya dedim oğlum dedim buralar tufan oldu dedim. Yani hiç mi? Muhammed biz uyuyorduk. Bunu söylüyorlar. Hani Hızır Aleyhisselam derler ya. Görülebilen tek yer benmişim. Arkadaşlara baktık. Onu da Hızır Aleyhisselam kapat. Ve ben bu kuşu araştırıyorum. Ya kartal desem tamam, belli bir boyutu var, ölçüsü var. Ya nasıl kartal değil, leylek değil, inmesi bir tufan, gitmesi bir tufan. Bakıyorsun her şey o rüzgarda her şey uçuyor. Ama gel gör ki sonrasına bak hiçbir şey yok. Hani helikopterin pervanesi döndüğünde ne var ne yok böyle uçuyor ya. Aynı o şekilde oldu. Ondan sonra hiçbir şey kalmadı. Ben döndüm. Operasyon bitti. Ya arkadaşlar dedim ki ya böyle oldu diyorum. Ya nasıl öyle bir şey olabilir diyor. Ve hala tüylerim tiken tiken oluyor. Bize hiçbir şey olmadı diyor. Diğer arkadaş da diyor ki o terörist grubu sizin aranızdan geçti diyor. Siz nasıl görmediniz veya görünmediniz? Sayıları bizden fazlaydı. Rabbim Hızır Aleyhisselam'ını gönderdi, bizi korudu. Hiç ölümle burun buruna geldiğin an oldu mu? Kardeşim Muhammed, teröristlerin yani çok yoğun olduğu bir bölgeye gittik. Çatışma başladı. Ama yani komutanımızın hatasından, bilinçsizliğinden dolayı biz yanlış yerde gittik. Zirvede gitmemiz gerekirken, zirveye yakın yerde gitmemiz gerekirken dağın en altından gittik. Dibinde, eteğinden gittik. Terörist yatağına girdik. Cayırtı koptu. Kimsede doğru düzgün mühimmat kalmadı. Sende 2 tane kaldı. Bende 1 tane. Diğer arkadaşta hiç yok. Artık herkes birbirinden hakkını helal et diyor. Adamlar iyice bizi sıkıştırıyordu. Daralttı yani bizi. Biz iyice birbirimize yakınlaşmaya başladık. Üstümüzden mermiler su döker gibi geçiyordu. Ama aldığımız eğitim, bilincimiz, dirayetimiz, dikkat etmemiz, erken teslim olmaz. Zaten Türkler teslim olmaz. Komando teslim olmaz. Ölürüz, teslim olmayız. Son deme kadar ne kadar öldürdük bizim için o kârdır. Savaştık. Artık yani bitti. Yine söylüyorum, sende kaldı 1 mermi. Onda kaldı 2 mermi. Bende hiç yok. Bir şekilde herkes artık birilerini aramaya başlıyordu. Yasak mı? Yasaktı. Telefon yasaktı. Ama işte o an onu yaptık yani. Ben abimi aradım. Abi tek kelime kullanacağım. Efendim kardeşim dedi. Hakkını helal et. Muhammed dedi. Kapattım. Tabi doğru düzgün telefon çekmiyor zaten. Uydu telefonuyla bir şekilde Kobra helikopterlerine ulaşıldı. Temizledi. Sağ salim çıktık. O kelimenin ağırlığı, yoğunluğu öyle bir şey ki ben ne kadar operasyon olursa olsun 4 saatlik uyku bana yeter idi. O gün ben 1,5 güne yakın uyumuşum. En son kalktım. Dedim abimi aramayı unuttum. Abimi aradım. Abi ben sağ salim yuvamdayım. Abim 1,5 gündür dedi ben ayaktayım. Abdestimi aldım. Elbisemi giydim. Bayrağımı çektim. Bekliyorum. Bunu söylemişti bana. Bu şekilde operasyonda çok zor duruma düştük yani. Aç veya susuz kaldığınız oluyor muydu? Tabii çok. Şunu gülerek söylüyorum. Ben maydanoz yiyemem. Yeşilliği pek fazla yiyemem. Mecbur kalmadığım sürece. O da arazilerde aç kalıp yerdeki otu, ağaçtaki yaprakları yiyip zehirlenmekten dolayı.
Önüme bir yeşillik geldi mi o günler aklıma geliyor. Direkt önüme onlar serpiliyor. Zehirlendiğim, oradaki yediğim otlar, ağaç yaprakları. Çok susuz kaldık. Kurbağalı derenin içinden çorabımızı çıkarıp suyu süzüp de içtiğimiz oldu. Su yok. Terörist öldüremiyor. Açlıktan, susuzluktan öleceğiz. Biz de bu şekilde hayatımızı idame etmeye çalışıyorduk. Bu arada şunu söyleyeyim. Koyunun yediğini yersen zehirlenirsin. Ama keçinin yediğini yersen dik kalırsın, yaşarsın. Zehirlendim dedim. Biraz bahsedebilir misin? Neden zehirlendin? Yanlış ot yemekten. Yanlış ağaç yaprağı yemekten. Bulabileceğin bir şey yok. Yiyebileceğin ama ayakta durman gerekiyor. Ot yiyorsun. Her ot yenilir mi? Yenilmiyormuş. Bunu da öğrendik. Onun için arazide bir koyun görürsen kaç, onun yediğini yeme, ama keçi bulursan her yediğini ye. Peki uykusuz kaldığınız oluyor mu da arazide? Çok. Uyursan ölürsün. Ne kadar uyanıksan o kadar çok yaşarsın. Bahseder misin mesela hiç uyku düzeniniz? 70 saat kaldığım oldu. Ben bunu net olarak hatırlıyorum. Çünkü o zaman benim için özel gündü. Onu net olarak hatırlıyorum. Belki ondan daha fazla kaldığımız da olmuştur. Doğum günümde tam 70 saat olarak 21 Mayıs 2010 operasyonun 3. ve 4. günü uykusuzlukta 70 saati buldum. Ne yaşıyorsun uykusuzlukta? Mecbur ayakta kalacağımı hissediyorum ya. Kalmam gerektiğini hissediyorum. Şöyle söyleyeyim. Ben ayakta kalmazsam arkadaşlarım da ayakta kalamaz. Özel harekattaki arkadaşlarımın hepsi biz bir zincirdik. En ufak bir halkanın birinin kopması demek zincirin dağılması demek. Ben uyursam o arkadaşım ölür. O arkadaşım ölürse diğer arkadaşım ölür. Onların çocukları babasız kalır. Eşi yalnız kalır. Biz bu şekilde zincirdik. Onun için dik durmamız lazımdı. Görevimizi tam yapmamız lazımdı. Peki soğuk havayla nasıl mücadele ettiniz? Devletimizin bize vermiş olduğu her şey değerli ilk önce. Her türlü iklime uygun kıyafet, malzeme veriyordu. Pançosuydu, kışlık operasyon elbisesiydi. Bir de vücudun alışıyor artık. Yani senin vücudun, beynin, ilk önce aslında beynin alışıyor. Ben kışın şu şekilde operasyonu icra edeceğim. Yazın bu şekilde icra edeceğim diye kafanda bir şeyler oluşuyor. Elbiselerini ona göre dağıtıyorlar zaten o şekilde. Zor mu? Zor. Karlı havada hedikle yürüyorduk. Uyuma sıkıntı, ayakta durma sıkıntı. Zaten hedikle yürümek ayrı bir sıkıntı. Kolay olmuyordu. Peki soğuktan ölen birisi oldu mu hiç? Soğuktan ölen olmadı ama ayağında donarak sıkıntı yaşayanlar oldu. Ayak donduğunda damardaki kanlar kristalleşir. Ovaladığın zaman damarlar patlar, morarır, kan her tarafa dağılır. Bunlar oldu. Çok sıkıntı çeken oldu. Uyuyakalıp da zor uyanan oldu. Ama ölen Rabbime bin şükür olmadı. Bizim timden, çevremizdeki bölüğümüzden, diğer bölüklerden bu şekilde yani hiç görmedik soğuktan ölen. Ama sıkıntı çeken oldu. Bir operasyon sırasında helikopterden askerlerin düştüğünü ve sonrasında kaybolduğunu söyledin. Bize biraz bahsedebilir misin? Tugay komutanın korumasıydım keskin nişancı olarak. Helikoptere bindik, göreve gideceğiz. Tam kalkacak. Dediler ki keskin nişancı gelsin. Dedim ya zaten aynı yere gideceğiz. Orada buluşuruz. Yok dedi gelsin. Dedim çantamı da alayım. Ya kalsın. Yok dedim çantamı da alayım. Kalktı. Bizim tim içinde yani Tugay komutanı içinde bir helikopter kalktı. Kalktıktan belli bir süre sonra helikopterin bir göle düştüğünü bize telsizden bildirdiler. O da kısmet Rabbimin. Çünkü ben de o helikopterin içindeyim. Sonra beni çağırdılar. Arkadaşlarımız helikopterle birlikte. Daha sonra bulundular mı? Haber alamadık. Kayboldular. Evet. Şehit haberi vermek zorunda kaldınız mı? Kalmadık ama kardeşimizin defnedildiği memleketine gittik, ailesine gittik. O da zaten şehit haberi vermek gibi bir şey. Aynı. Ailesi ağlıyor. Benim oğlum savaşırken siz neredeydiniz? Anlatamıyorsun. Kardeşi diyor ki abi beni oraya götür. Ben abim için savaşacağım diyor. Zaten biz tim arkadaşı olarak gittiğimizde babasının dediği laf. Vatan sağ olsun. Bir tane daha oğlum var. O da sağ olsun. Her şey vatan için. Annesi diyor ki oğlum bu vatan için doğdu. Ben onu vatan için doğurdum. Sağ olsun. Diğer oğlum da vatan için sağ olsun diyor. Gittik. Tek kelime bu şekilde anlatıyorlar. Aynı şehit haberi vermek gibi. Zaten bizi görünce yarası tazelendi. Yani senin oğlun şehit dercesine görüntü oluyor. Aynı şekilde oluyor. Vermedik ama bu şekilde yaşadık. O da aynı oluyor. O tat da aynı yani. Arazide hiç hayvanlarla karşı karşıya geldiğiniz oluyor mu? Yabani hayvanlarla. Çok. Domuz, tilki, tavşan, kurt çok aman fazla gelmiyor ama domuz çok geldi. Hatta ben bir ara Emniyet Tepesi'nde istirahat sırası bendeydi. Yani bir nasıl diyeyim çallardan bir küçük şey yaptık böyle içeride dinlenmek için. Ben içeri girdim. Ardına domuzlar geldi. Domuz direkt benim bulunduğum şeye girdi. Yani çalıdığın içine girdi. Ya burnuyla benim yüzüm arasında bir karış var. Ben de elimde ayıp söylemesi telefondu yani. O zaman annemle görüşüyordum. Telefonun ışığını yüzüne çevirdim. Neyse ki hareket etmeden geri çıktı. Yoksa beni öldürebilirdi. Yılanla yattım pançonun içinde. Yılanla tam 5 gün yattım. İyi bir dosttu. Herhangi bir şey yapmadı bana. Çünkü yılan soğuk olduğu zaman pek bir şey yapmaz. Ben de pançoyu açıp içine girmem. Yorgan misali kullanırım.
ayak ucu tarafında. Hissediyordum bir şeyler olduğunu. Bana zarar vermediği için ben de ona bir şey yapmıyordum. Hiç saldırıya uğradınız mı hayvanlar tarafından? Domuzlar saldırır. Saldırdı. Biz de ağaçlara çıktık. Ateş hattı yapabiliyor musunuz onlara karşı? Mecbur kalınca yapıyoruz. Teröristlerde fark ettiğin böyle ilginç bir durum var mıydı? Var. Genellikle bunlar zaten bizim gibi değillerdi. Onlar da çok sıkıntılı yaşıyorlardı. Ama askerin karşısına çıkmaya, özel hareketin karşısına çıkmaya güçleri, kudretleri yoktu. İlla ki bir destek. HAP. 2011 yılında karakoldayız, karakol görevindeyiz. Telsiz kestiriminde, nöbetçiyim o gün. Telsiz kestiriminde terörist diyor, haplarımızı aldık, sizi bitireceğiz şeklinde telsiz kestirimine girdi. Genellikle kafa hapı alıyorlardı. Karakol baskınına geldiler. Neyse ki şükürler olsun herhangi bir şey yapamadılar. Ama biz bunların mağaralarında, inlerinde her türlü ilacın olduğunu, her türlü şeyin olduğunu gördük. Mağarada bulduk. Genellikle her türlü ilaç var. Onlar da kendilerine göre tedbir alıyorlar ama kafa hapı kesinlikle var. Bunu ben net olarak gördüm. Akılları yerinde değil yani. Kesinlikle. Zaten insan yaşadığı ülkeye, vatana, millete, dine karşı çıkamaz. Buna aklı selim insan yapmaz. Akılsız insan, aklı olmayan eksik insan yapar. Genellikle de böyleler zaten. Kandırılmış, hipnoz edilmiş insanlar. Peki gençlerimizin özel harekatçı olmasını ya da asker olmasını tavsiye ediyor musunuz? Kesinlikle biz millet olarak ataerkil, yani savaşçı, hayatını savaştan idame eden, bütün dünyaya kafa tutan, dik duran millet olarak görevimizin net olarak yapmak için askerimiz olmasını isterim. Şu anki gençler askeriyeden kaçıyor. Kaçmayacaksın. Suriye, Irak, bunlar asker yetiştirmediler. Savaşmadılar. Bizim milletimiz asker olacak. Olmasını kesinlikle tavsiye ediyorum. Benim oğlum 11-12 yaşında. Desinler ki oğlunu gönderir misin? Şüphesiz gönderirim. Vatanımızı bir şekilde korumalıyız. Vatanımız bizim namusumuz, şerefimiz, haysiyetimiz, aşkımız, sevgimiz. Özel harekatçı operasyon sırasında hata yaparsa ne olur? Ölür. Özel harekatçının hatası büyüktür. Dışarıdaki insana göre ufak görünen şey özel harekatçıya büyük sonuçlara mal olabilir. Aslında özel harekatçıya büyük diye bir sorun yoktur. Küçük sorunlar insana zarar verir. Bizim yanlış yapma şansımız yok. Şükürler olsun yapmıyoruz da. Senin için korku neyi ifade ediyor? Özel harekatçının korkusu yoktur. Ona korku etki etmez. İnsanın her şeyi bulunduğu yerdedir, yaşadığı yerdedir. İnsan sevdikleri için korkar, sevdiği için korkar, vatanı için korkar. Başka şey için korkmaz. Özel harekatçı için kesinlikle. Özel harekatçının tek korkusu vatanına sahip çıkılmaması, vatanına yapılan hainlik. Bu arada senin görevden sonra mezarlıkta müdür olduğunda ilk istediğin şeyi duyduğumuzda şok olduk. Sen buraya ilk geldiğinde Gassal'dan kendini yıkatıp kefenletmek istedin mi gerçekten? Özel harekatçıların hayali şehit olmaktır. Rabbim bize şehitlik versin. O mertebeyi versin. Peygamber Efendimiz'e Rabbime en yakın mertebedir. Onu yaşayamadım. Operasyonun birinde yaralandım. Kendime kızdım. Ben yaralandım. Bir şey yapamadım. Yanlış bir şey yaptım, yaralandım. Keşke şehit olsaydım diye. Sonrasında görev değişikliğim oldu. Açıktan atamayla belediyeye girdim. Bana dediler ki nereye gitsin istiyorsun? Mezarlık birimini istiyorum dedim. Neden dediler? Ben öncesinde görevimi yaptım. Burada kendimi izdivaya çekmek istedim dedim. Çekmek istiyorum dedim. Geldiğimde şunu istedim Gassal'lı arkadaşımızdan. Beni bir kefenlemeni istiyorum. Şehit yıkar gibi yıkamanı, şehiti kefenler gibi kefenlemeni istiyorum dedim. Benim hayalimdi dedim. Rabbim kısmet etmedi. Hiç yoktan o havayı bir teneffüs edin dedim. Tabii personel arkadaşımızın tuhafına gitti. O bunu bilemez. Neden dersen benim yaşadıklarımı, hissimi, o komando özel harekat düşüncesini bilemez. Hayalini bilemez. Komando özel harekatın hayali iki tanedir. Bir, vatanı. Vatanın içinde her şey var. Yine söylüyorum. Ailesi, sevgisi, aşkı, inancı, yaklaşımı, itikadı. Bir de şehitlik. Birini yaşadık, diğerini yaşayamadık. Ben de bu şekilde rica ettim. Tabii personel arkadaşımız çekindi benden, korktu. Yapmadı. Korktuğu için yapmadı. Ben de üstelemedim. Peki hiç ağır yaralandığın bir durum oldu mu? Ağır değil, hafif yara aldım ben. Kolumdan, kabetimden dizli mermi deldi geçti. Gazilik derecesinde değil. Peki yanındaki arkadaşların hiç ağır yaralandığı durumlar oldu mu? Oldu. Mayına basıp paramparça olan oldu. Parçalandı arkadaşım. Peki parçalanmış, şehit olmuş birisini nasıl yapıyorsunuz? Parçalarını toplayıp bir araya mı getiriyorsunuz? Bulabildiğimiz parçaları topluyoruz. Parçalanmış derken yani çok avuç şeklindeki parçalar değil, bacağı, kolu parçalanan arkadaşlarımız. Var mı peki söylemek istediğin bir şeyler? Teşekkür ediyorum. Bana şu anı yaşattığın için, bu güzellikleri milletimize aktardığın için minnettarım. Sevgili dostlar, bu hafta
Komando özel harekatçıyı dinledik. Önümüzdeki haftalarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. www.sırlısepet.com'a gidin ve bizlerden 25 TL hediye kuponu aldığınızı, siparişlerinizi veriyorken de tüm siparişlerinizde geçerli olduğunu unutmayın. Sizlere bu videoyu izlediğiniz için 25 TL hediye çeki vereceğiz. O da videonun altında yazıyor zaten. Bu hediye çekiyle alışverişlerinizin hepsinde kullanıp 25 TL indirim alabilirsiniz. Tekrardan buluşmak, görüşmek ümidiyle hepinizi alemlerin en güzeline Rabbimize emanet ediyorum.